Endülüs gezimize Granada'dan devam ediyoruz. Şimdi otobüsten indik. Önce biraz şehri gezeceğiz. Otele yerleşeceğiz. Yarın ise Elhamra Sarayı'na gideceğiz. Şu an saat akşam 6. Hava sıcaklığı 42 derece ama hissedilen daha çok. Güneş altında gerçekten yanıyorsunuz. Gölgede ama sorun yok. Gölgeden yürürseniz gezebilirsiniz. Nem çok düşük. Şu an %14 gösteriyor. Tabii şehir o kadar sıcak ki artık bu insanların yürüdüğü yer gölge olsun diye bakın yukarılara tenteler germişler. Yine klasik merkezde bir katedral. Bu ablamız da eski tip fotoğraf makinesiyle çekiyor. Gazeteye basılmış şekilde veriyor size. Bir katedrale gelmişken bakalım. Çok güzel ya. Tabii bir yerden sonra katedral görmekten insan sıkılıyor da gelmişken de bir bakayım diyorum. Bazen kızıyorlar, camilere niye gitmiyorsun diyorlar. Cami görünce camiye de gidiyorum. Mercado de Artesania, yani sanat pazarı gibi, muhtemelen el iş ürünlerinin olduğu bir iş hanı tarzı bir yer. Tabi buradaki ürünler muhtemelen %90 Çin malı. Hani burada öyle el yapımı, el sanatı pek bir şey göremedik. Biraz pazar gibi. Tabi şu an siesta zamanı. Önceki videolarda söyledim ama yine söyleyeyim. İspanya'da siesta kültürü var, öğle uykusu. 2 ile 5 arası, 3 ile 5, 3 ile 6 arası uyku molası veriyorlar. Hava da şu an 42 derece, hatta hissedilen 47 yazıyordu tabelada. Pek turistlerden, yabancılardan başkası yok. Bakın aynı gölgelikler buralarda da var. Granada'nın yazın nasıl sıcak olabileceğini buradan anlayın. Öğlen güneş tepedeyken burada rehberimizin söylemesine göre o hissedilen 54 dereceleri görmüş. Yelpazeci dediğim böyle olur. Alışveriş mağazalarının olduğu bir cadde. Bakın burada ne var? İstanbul tatlı çeşitleri. Otelimize geldik. Odamızı da gösterelim. Otel biraz eski ama temiz. Şehir merkezine de o hareketli olduğu caddelere bir 15-20 dakika yürüme mesafesinde. Bu arada biz Avrupa Rüyası'nın Endülüs turundayız. Otelleri genelde çok düzgün, güzel şehir merkezinde seçiyorlar. Granada'da böyle hani şehirde tepeler var. Bizim otelde o tepelerin birinde, böyle aşağı doğru yürüyerek merkeze gideceğiz. Elhamra Sarayı da hemen buraya yine yürüme mesafesinde. Yalnız yani gün içinde de gezdiğimiz, yürüdüğümüz yerlerde hep taşlar, zemin böyleydi. Çok acayip güzel. Yalnız biraz önce otelden biraz hayıflanmıştım tepede diye, ama tepede olmasaydı biz bu yolu yürümez, bu güzelliği buradan göremezdik. O yüzden lafımı geri alıyorum.
Yani şu sokağa masa atma işi çok güzel. Bu İspanya genelinde hep var. Avrupa'nın başka şehirlerinde de var. Ama hani yanlış anlaşılmasın, bakın. Kaldırıma atmıyorlar. Yani insanların geçişini kesinlikle engellemiyorlar. Bakın aynı şekilde bu meydana da masalar atılmış. Ağaçlar portakal ağacı. Tapasçıların olduğu caddedeyiz. Yani tapas böyle atıştırmalık yiyeceklere deniyor. Bizim hani İstanbul'daki Nevzade gibi düşünebilirsiniz. Akşam yemeği için o Nevzade gibi dediğimiz yere oturduk. Etimiz var, patatesimiz var, Rus salatası var. Bir de bir Sezar salata gelecek. Karnımızı doyuruyoruz vallahi. Yemek bence gayet güzeldi. Sence? Çok lezzetliydi. Patatesi nasıl böyle kızartıyorlar anlamadım. Çok güzel oluyor. Biz neredeyse her oturduğumuz yerde bir patatesin bir türevini söylüyoruz. Evet. Ama çok güzel yapıyorlar. Bu azıcık yağda herhalde. Belki de. Bence önce haşlanmış sonra kızartıyorlar evet, diye olabilir. Tahmin ediyorum. Eve gidince. Yumuşacık, az yağlı. Çok güzel oluyor. Bu tapas dedikleri şey de hani bizdeki meze tarzı. Arada masaya onları da getirdiler. Ben çok aç olduğum için çok videoya çekemedim. Ama tabii orası çok böyle ana bir caddeydi. Yani fiyatı soranlar oluyor. O sebeple söylüyorum. Yaklaşık 45 euro hesap ödedik. Ama böyle bir yer için kabul edilebilir. Bu gezimizi Avrupa rüyasıyla yapıyoruz. Normalde bu Elhamra Sarayı'na giriş için bilet bulmak biraz zor. 3-5 gün önceden ya da belki de birkaç hafta öncesinden online bilet almanız gerekiyor. Tura her şey dahil olduğu için burayı da buranın biletlerini de ayarlamışlar bizim adımıza. Böyle kulaklıklarımız var. Türkçe rehberimiz var. Sarayı şimdi gezmeye başlayacağız. Biz de gördüklerimizi size aktarmaya çalışacağız. Şimdi buradaki rehberimiz Ali Osman Bey. Çok da tecrübeli, şanslıyız. Bizi burada o gezdirecek. Etrafta hep selvi ağaçları var. Bunun sebebi şuymuş. Kökleri aşağıya doğru salıyormuş. Sağa sola gitmiyormuş. Bu surlara zarar vermiyormuş. O yüzden selvi ağaçları ekilmiş. Her bir rehber en fazla 20 kişi gezdirebiliyor. O sebeple gruplara bölündük. 20-20 geziyoruz. Burayı fetheden Isabel'in defnedildiği yere gidiyoruz. Burada işlemeler var ama içeride daha güzellerini göreceğiz. Kız kardeşini Aragonlarla evlendirmek istemiyor çünkü araları açık. Kimle evlendirecek? Isabel abisinden izinsiz, hatta Papa'dan da izinsiz, bakın Papa'dan izinsiz gidiyor. Kimle? Aragonlu Fernando ile evleniyor. Evlendikten sonra abisinin ani ölümüyle kendini kraliçe ilan ediyor. Papa nasıl kabul edecek bu evliliği? Parayla mı? Parayla. Bula diye bir rüşvet gibi bir sistem var Katolikliğin içerisinde. Sandık sandık altın gönderip Isabel ile Fernando'nun evliliği de kilise tarafından kutsanıyor ve günümüz İspanya'sının temelleri atılıyor. Isabel'e Kirli Isabel lakabı takılmış. Bu yıkanmadığı için, günlerce yıkanmadığı için söyleniyormuş. Ama Katoliklerde şöyle bir gelenek de varmış. Rehberimiz anlattı. Vaftiz suyu üstünden çıkmasın diye yıkanmayı tercih etmiyorlarmış. Hala bu geleneği sürdürenler oluyormuş buralarda. Bu gördüğümüz önceden camiymiş ama sonradan kiliseye çevrilmiş. 711 yılında Emevi devletinin komutanı Tarık bin Ziyad, Cebeli Tarık Boğazı'nı geçip Vizigot Krallığı'nı yeniyor. Böylece Endülüs'ün ilk tohumları atılıyor.
İber Yarımadası'nda Müslümanların kurduğu bu medeniyet 1492 yılına kadar da devam ediyor. Hani biraz önce yattığı yere de gittik ya, Kirli Isabel. İşte o ve eşi Aragon Kralı Ferdinand güçlerini birleştirip Endülüs'ü 1492'de fethediyor. Böylece Arapların Batı Avrupa'da kurduğu Müslüman medeniyeti yok oluyor. İşte şu an o medeniyetten günümüze kadar korunan en önemli yapı olan Elhamra Sarayı'nı geziyoruz. Bu Elhamra Sarayı resmen o medeniyetin bir imzası gibi. Yapımı yaklaşık 250 yıl sürmüş. Her gelen hükümdar bir şeyler eklemiş. Şimdi de dünyanın her yerinden turistler gelip buraya bilet bulmak için bile sıraya giriyor. Tabii bu Elhamra Sarayı tek bir saraydan oluşmuyor. İç içe geçmiş bir saraylar bütünü gibi düşünün. Çok büyük bir alan. Şimdi kapitülasyonlar çıktığında sözde kimsenin yaşamına müdahale etmeyeceğiz. Herkes aynı şekilde yaşamaya devam edecek diyorlar ama önce camiler kiliseye çevriliyor ve bir iki nesil sonra bütün Arapça, İbranice yazılar yasaklanıyor. Günümüzde de biz dün bu şehri gezdik. Hiçbir yerde bir cami göremedik. Ama bu akşam bir tanesine gitmeye çalışacağız ama gerçi o da yeni yapılan bir cami. Şimdi Alhambra'nın en önemli yerine giriyoruz. Nasri Sarayı'na girdik. Her geçişte pasaport ve biletimiz eşleştiriliyor, kontrol ediliyor. Yılda buraya 2 milyon 700 bin ziyaretçi geliyormuş. Granada'ya ise 5 milyon ziyaretçi geliyor. Ama hepsi bilet bulamıyor buraya. Bakın şurada Arapça Allah yazıyor ona. Ama buradaki Allah'ından çok daha fazla Allah yazıyor. Sizin şurada yaprak olarak gördüğünüz süslemeler var ya. Hepsinde Allah var. Arapça alfabe olarak geometriye çok müsait. Sülüs, celiz, kufi diye çeşit çeşit yazı stilleri var. Şimdi burada kadı davaları görüyor ya, günümüzde belediye başkanlarına ne deniyor biliyor musunuz İspanyolca'da? Alkalde. Ne demek o? Kadı. Alkalde. Gene oradan buraya miras kalmış. Başka ne yapılıyor? Bu salonlarda İslamiyet'teki o mübarek kutsal gecelerle idrak edilmiş. Ne gerekir? Haremlik, selamlık gerekir. Evet, bakın üst tarafta haremlik. Bir de davalar bizim Topkapı Sarayı'nda olduğu gibi her zaman kadının üzerinde bir göz varmış hissiyatı vermeleri gerekiyor. Orada bir perde de var. İspanyolca celosilla dedikleri. Bazen emir orada oturup davayı izleme ihtimali var. Hadi oradaysa. Buradaki işlemeler önceden rengarenkmiş. Kırmızı, yeşil, diğer renkler ama bir tek mavi kalmış. Mavi kalmasının sebebi de Afganistan gelen lapis taşlarıyla o mavi renk verilmiş. Günümüze kadar gelen tek renk lapis taşının mavisi. Yalnız yani o kadar az kişi içeri aldıklarına rağmen yine de rahat bir şekilde fotoğraf, video çekemiyorsunuz. Başka gruplar da var tabii. Şimdi taht salonuna gidiyoruz. Şimdi buraya girdiğinizde tabii vitraylardan da böyle farklı loş bir ışık geliyor. Hükümdar buraya oturuyormuş. Tasvir etmeye çalışmışlar. Elçiyi içeriye soktuk. Elçi başını kaldırıp gökyüzüne baktı. Duvarlardaki çok iyi ok atan uzlar. Oğuzlar. Hemen bu alanın önünde de böyle bir havuz var.
Bu arada hani işlemeleri, detayları gösteriyorum ya, bunların hepsi orijinal değil. Çünkü 1984 yılında UNESCO buraya gelip incelemeye başlamış. Ondan öncesinde hani rehberimiz diyor ki elini kolunu sallayan buralara geliyordu, zarar veriyordu. İnsan boyunun yetiştiği yerde, yerdeki her şeyde tahribat oluşmuş. Onlar zamanla restore edilmiş. Hepsi %100 orijinal değil. Buralarda hep şiirler yazıyormuş. Nasri saraylarındaki son yerimize geliyoruz. Oo, burası daha iyi. Burada 124 tane sütun var. Onu da şöyle yorumluyorlarmış. Bugüne kadar yeryüzüne 124 bin peygamber gönderildiği için. Yine burada da sadece mavi renkler kalmış. O da yine lapis taşının özelliği. Bakın vitraylardan yansıyan renkler. Yani o kadar hızlı gezmek gerekiyor ki fotoğraf, video çekmek, o sırada rehberi dinlemek çok koşturmaca. Wow. Bütün şehre hakimsiniz burada. Şimdi bakın bugün burası çok sıcak. Orada çeşme var. Şapkayı tamamen çeşmede böyle ıslattım. Şimdi bunu kafama koyacağım ve doğal klima görevi görecek. Sarayın bahçe kısmındayız. Hurma ağacı. Burada tabii biz hiçbir eser görmedik ama onlar şehir müzesinde sergileniyormuş. Rehberimiz Ali Osman sağ olsun güzel bilgiler veriyor. Burayı hala diyor kazdıkça yeni şeyler çıkıyor diyor. Biraz da bizim Türkiye'ye benziyor anlamda diyor. Yazlık Saray'dayız. Burası atların bırakıldığı yer. Efendim. Bu yazlık saraya sadece dinlenmek için geliyorlarmış. Gece konaklama için yine ana saraya gidiyorlarmış. Elhamra gezimizi bitirdik. Sağ olsun Ali Osman rehberimiz bize eşlik etti. Ali Osman Elhamra Sarayı'ndaki yetkili Türk rehber. Evet. Doğru dedim Evet, değil mi evet, abi? doğru. Yani yıllardır burada yaşıyormuş. Hatta bura vatandaşı. Evet, bura vatandaşı. İspanyol vatandaşı olmuş. Olur ya hani İspanya ile ilgili bilgi almak isterseniz
İspanya tur rehberi Instagram adı. Evet. Doğru dedim değil Evet, mi? evet. Yolunuz düşerse bekleriz buralara. Benim de eski takipçimmiş, sağ olsun. Burada bayağı sohbet ettik. Bize de burayı güzel güzel gezdirdi. İleride tekrar görüşmek üzere. Görüşürüz. Belki yolda görüşürüz. İnşallah. Latin Amerika'da. En iyisi. Önce şunu söylemek istiyorum. Buraya bireysel olarak geldiğinizde bilet almanız gerekecek. Ve bileti hani ben geleyim kapıdan alayım derseniz bulmanız mümkün değil. Hani bahçelerine girebilirsiniz ama asıl o Nasri Sarayı'na girmeniz için öncesinden bilet almanız lazım. Bazen haftalar, bazen aylar öncesinde. Bilet alırken de saat yazıyor orada. Oradaki saat Nasır Sarayı'na giriş saati. Yani 9.30'sa 9.30'da oraya girebilirsiniz. Ama bahçeye gün içinde gidebilirsiniz. Bahçe tarafı kolay. Önce bunu bir kenara koyun. Onun haricinde çok da komplike bir bilet değil. Biz turla geldik. Avrupa Rüyası bizim bütün biletleri organize etmişti sağ olsun. Hiç ekstra da ücret talep etmediler bunun için. Evet, saray hakkında ne düşünüyorsunuz Zülal Hanım? Nasrid Sarayı çok güzeldi ama yani böyle çok ince işçilik, çok ince detaylarla süslenmiş. Yani şiirler yazıyormuş, küçücük böyle Arapça, anlamıyorum tabii ama Arapça şeyler var, yazılar. Orada şiirler yazıyormuş. Çok etkilendim ben ya. Şimdi o tabii aslında orijinalinde renkli olan kısımlar solmuş. Bazıları muhtemelen kök boyayla yapılmış ve uzun süre kalmamış. Ben daha önce Pakistan'da hatta İran'da gittiğim birkaç yer de var, Özbekistan'da. Kimisine böyle taşlar kakma şekliyle çakılmıştı ve o taşların rengi her zaman kalıyor. Solmuyor onlar. Kök boyayla yaptığınızda zamanla böyle solunabiliyor. Özellikle de ahşabın üzerine kök boya yapılmış. Onlar işte o tavanda o renkler gitmiş. O sebeple eski görüntüdeki fotoğraflara bakınca daha çok albenili. Tabii ki güzel bir saray. Bu haliyle bile. Yani hani Endülüs hikayesi çok büyük. Müslümanların kaybettiği en son yer olarak biliniyor Endülüs Avrupa'da. Bu bölgede İspanya'da. O anlamda önemli bir yer. Yani tarihçiler için, mimariyi sevenler için apayrı bir yer. Ama normal bir turist için tabii ki etkileyici. Ama ben buradan daha etkileyici yerler gördüm. Yani İran'da, İsfahan'da, Yezd'de, Şiraz'da, Özbekistan'da, hatta Pakistan'da bazı saraylara da gittim, camilere. Oralarda da aynı burada gördüğümüz o ince işçilikleri görebiliyorsunuz. Kimisi buradan daha bakımsız olduğu halde daha güzel. Burayı İspanya çok güzel parlatmış. İnanılmaz buradan bir gelir sağlıyor. Hani hep şikayet ediyoruz ya, bizim yapamadığımız ülkede bizde de bunun gibi çok güzel yerler var. Yani adamlar öyle bir parlatmış ki bilet almak için kara borsaya girmen gerekiyor. Aslında o kadar da bir yer değil. Yani kara borsaya düşecek bir yer bence kesinlikle değil. Şöyle olabilir. Hatta şunu da söyleyeyim, yani kara borsadan alsanız da bazen işe yaramıyor. Çünkü pasaportunuzla biletiniz eşleşiyor. Onu her yerde kontrol ediyorlar. Öyle sıkıntılı bir süreci de var girişle ilgili. İspanya'da, Avrupa'nın göbeğinde İslam mimarisini görebiliyor olmak belki anlamlıdır. Evet yani Orta Doğu'daki zaten hep İslam mimarisi ama burada İspanya'da düşünün, burada o eski özel. kalan hiçbir cami yok. Hepsini yıkmışlar ya da kiliseye çevirmişler. Burada işte biraz onun izlerini görebiliyorsunuz. Ne diyelim? 10 üzerinden sen? Ben 9. Ben sevdim. 7,5. Neyse, bugün yine biz Granada'yı gezmeye devam edeceğiz. Akşam üzeri de bir cami var. Ama yeni yakın zamanda yapılan bir cami. Ona gitmeye çalışacağız. Şimdi tekrar merkeze gidiyoruz. Yine yürüyerek ineceğiz. Ama parktan iniyoruz bu sefer. Serin serin. Çok güzel bir dondurmacı var. Dondurmacının adı Anneanne Dondurması. Bakalım tadı nasıl. Bakın, Avrupa'da ya da bunu hani Dubai'de de görebilirsiniz. Katar'da da görebilirsiniz. Bu kenardan su kanalı gidiyor ya. Yani bunun gitmesinin birkaç sebebi var. Biri işte hani hayvanlar su içsin diye. Diğer bir sebebi de buralar çok sıcak yerler. Bu su
ister istemez sizi de serinletiyor. Etrafını biraz daha serinletiyor. Bahsettiğimiz dondurmacıya geldik. Ben kahveli ve vanilyalı aldım. Zülale'de beyaz çikolatalı ve ricottalı alıyoruz. Şu gördüğünüz ağzına kadar dolu 4,5 euro. Valla Türkiye'den daha hesaplı. Şimdi Granada'daki tek camiye gideceğiz. Orası biraz tepede kalıyor. Havada sıcak. Yürümeyelim dedik. Uber çağırdık. 8 euroya bu Uber araç geldi. BMW 5 serisi. Yeni bir araç. Umarız bu gibi uygulamalar ülkemizde de artık serbest olur. Ulu Cami'nin olduğu yere geldik. Biz camiye gidiyoruz. Arkadan çan sesleri. Burası Çingene Mahallesi diye anılıyor ama aslında biraz internette araştırdığında Müslüman Mahallesi olarak da yazıyorlar. Yani tabii bunları anlamak için birkaç gün buralarda kalmak lazım. Biz öyle uzun uzun kalmıyoruz. Bir günde ne görebilirsek artık. Dediğim gibi burası eski bir cami değil. İnternette araştırdığımda 2003 yıllarında yapılmış bir cami. Hiç eski bir cami bırakmamışlar maalesef. Burada bir görevli var. Onunla biraz sohbet ettik, konuştuk. Bu camiyi kim yaptırdı dedim. Buradaki Müslümanlar kendi paralarıyla burayı yaptırmış. Ama demiş dışarıdan yardım yok mu? Hani hükümet olarak yardım eden olmamış ama Türkiye'den dedi Erdoğan bürokratik sorunlar için yardım etti. Malezya yardım etti dedi. Suudi Arabistan yardım etti dedi. Buradaki Müslümanlar da taşın altına elini koyup bu camiyi yaptırmışlar. Cami küçük ama şirin. Hani içeri girince de o hissi burada yaşıyorsunuz. Yani iyi ki bu camiyi görmek için gelmişiz. Kadınlar için ayrı bölme de var. Şimdi Endülüs'ün en can alıcı şehrinde zamanında burada bir sürü Arap Müslüman yaşamış ama şu an bir tane bile eski cami yok. Camiyi o kadar sade ve düzgün yapmışlar ki yani hiç abartı bir şey yok. Bence tam olması gerektiği gibi. Tabii minareye niye böyle yaptılar bilmiyorum. Bu sanırım Endülüslerden kalma bir tarz. Afrika bölgesinde böyle 4 köşeli kule şeklinde oluyormuş minare. Cami gördüğünüz gibi bayağı sakin ama internetten okuduğum kadarıyla cuma günleri cuma namazında cemaati oluyormuş. Olur ya Granada'ya gelirseniz Ulu Cami'ye de kesinlikle uğrayın. Şimdi bakın size buradan manzarayı göstereceğim. Burası bugün gittiğimiz Elhamra Sarayı. Buralarda şehir merkezleri. Bakın şurada bir sürü taksi var. Çünkü onun önünde restoran var. O restorana oturup karşıdaki bu güzel manzarayı izlemek istiyor insanlar. Ama aslında bu caminin avlusundan da benzer manzara izleniyor. Cami şurası. Şurası da şu an kilise. Önceden orası da camiymiş. Orayı kiliseye çevirmişler. Yeni camiyi de hemen buraya yapmışlar. Bu kadar insan gün batımını izlemek için burada bekliyor.
yürüye yürüye aşağıya ineceğiz. Şimdi o camideki görevliye şunu da sordum. Bu mahalleye Çingene Mahallesi mi, Müslüman Mahallesi mi diyorlar dedim. İkisini de biz demiyoruz diyor. Burası normal mahalle diyor. Dedim ya, yani bunları tam anlamak için buralarda birkaç gün kalmak lazım. Ama sokaklar iki tepede de güzel. Burası başka bir tepe. Bizim otelin olduğu yer başka bir tepeydi. Yalnız bu ara sokaklarda böyle gezince hani insanın aklına direkt Safranbolu evleri de gelmiyor değil. Fotoğraf ve video çekmekten aşağıya inemedik çünkü her bir köşe ayrı güzel. Bu tepeden aşağıya inmek için birçok sokak var. Biz rastgele birinden indik. Şimdi düşünün, bu kadar güzel kapılar, evler gördük. Diğer sokaklardan inseniz belki başka güzellerini görecektiniz. Merkeze geldikçe çarşı pazar kısmı başladı. Granada'da 2 gece kalıp yolumuza devam ediyoruz. Zaten burada bir gece daha kalsan herhalde Tekrar ediyor. sıkılırsınız. İyi planlanmış, tam bir günde buraya bence yeterli olur. Ama tabii akşamını da görmek isteyeceğiniz için hani ona göre planlayın deriz. Biz şimdi buradan Sevilla ve Cordoba'ya gideceğiz. Cordoba'da da Kurtuba Camisi var. Orası için online biletimizi aldık. Yola devam ediyoruz. Ne diyelim? Sonraki videomuzda görüşmek üzere.